Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle dünyanın en basit blazer ceketi nasıl dikilir bunu paylaşacağım. Beni bilenler bilir, erkek yakayla bir alıp veremediğim var ve ne zaman yapmaya çalışsam asla istediğim gibi olmuyor. Kendi kendime acaba erkek yakayı yalancı bir şekilde yapabilir miyim diye düşünürken bir teknik buldum ve sizinle de paylaşmak istedim. Tam bu mevsimler için ideal bir parça olduğunu düşünüyorum. Ben penyeden yaptım, yani böyle ince ama sabahın soğuğundan koruyabilecek bir parça. Aynı zamanda da zaten görüntüsü itibariyle şık duruyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi isterseniz hemen nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ceketim için 1,5 metre penye kumaş kullanacağım. Benim penyem böyle birazcık mevsimlik gibi, yani çok yazlık değil ama çok kışlık da değil. 2 iplik penye kullandım. Burada istediğiniz tarzda aslında kumaş kullanabilirsiniz. Örgü kullanabilirsiniz, krep kullanabilirsiniz. Yani nasıl bir ceket yapmak istediğinize bağlı bu. Öncelikle kumaşımı 2 kat seriyorum ve bir kenarından tekrardan katlıyorum. Yani tek yöne doğru 4'e katlamış oluyorum. Daha sonra üzerine bir kazağımı 2'ye katlayıp kat yerinden kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. Burada istediğiniz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Daha sonra alt kısmına pay bırakarak kenarlarından kesiyorum. Kolunu da içeriye katlayıp kol oyuntusunu güzelce veriyorum. Daha sonra parçalarımdan bir tanesini kenara alıyorum ve ön parçamızın önünü açmamız gerekiyor. Yakanın oyuntusundan omzun tam başladığı kısımdan itibaren dümdüz aşağıya doğru çiziyorum. Bu kısmı keseceğim. Ceketinizin önü çok fazla açık olsun istemiyorsanız omuz çizgisini biraz daha geniş kesebilirsiniz. Daha sonra ön parçalarımın kol kısmında birazcık içeriye doğru tıraşlıyorum. Şimdi arka ve ön parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve omuz kısımlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben overlock makinesiyle diktim ama normal makine de kullanabilirsiniz. Bu arada her kıyafeti dikerken ona uygun overlock ipi bulamıyorsunuzdur. Ben bir takipçim sayesinde bir şey keşfettim. O kumaşın tonlarını takarsanız eğer overlock makinenize, mesela bunun için kahverengi, sarı, işte kiremit rengi, o tarzda farklı farklı ipler takarsanız içeride gerçekten böyle hoş bir görüntü oluyor. Çok fazla göze batmıyor. Bunu da o şekilde diktim. Sadece pembeyi kullanmasaydım diyorum hala. Şimdi bu oyuntu için kolları keseceğiz. Yine kumaşımı aynı şekilde 4 kat katlıyorum. Ve bu sefer de kazağımın kolunu koyuyorum. Yine alt kısmına pay bırakıyorum. Çünkü bu kazak hem kısa hem de kolları kısaydı. Ayrıca duble kol yapacağım için de bir tık daha uzun kesmem gerekiyor. Kolumun kat yerinden kumaşıma yerleştirdikten sonra kenarlarından kestim gördüğünüz gibi. Kol parçalarımı açıyorum ve bir kenarından kesiyorum. Bu kısım ön tarafa denk gelecek. Ön parçalarda kestiğimiz kısmı karşılayacak. İğneyle işaretliyorum karıştırmamak için. Daha sonra kol parçamı kol oyuntuma ortadan başlayıp kenarlara doğru yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Bu kısımlardan dikeceğim. Diğer kol da aynı şekilde. Kollarımı
Yakamı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi omuzlarından tutup ikiye katlıyorum ve kol altlarıyla yan kısımları birleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Düzünü de çevirdiğimde bu şekilde aslında ceketimizin yakasız hali neredeyse taslak olarak hazır. Şimdi arka yakanın tam ortasını buluyorum ve iğne ile işaretliyorum. Bunu omuz dikişlerini bir araya getirip katlayarak yapıyorum. Şimdi birazcık ölçü almamız gerekiyor. Arka yakanın tam ortasından itibaren ön tarafa da dolanarak aşağıya kadar ölçü alıyorum. Ve bunu unutmamak için yazıyorum. Daha sonra bu erkek yaka görüntüsünün tam olarak nereye gelmesini istiyorsak orayı da tekrardan yaka ortasından itibaren ölçerek buluyorum. Bence kolun tam ortasından bir tık aşağıda olması gerekiyor. Daha sonra kumaşımı yine alıyorum. Ben ikiye katladım. İkisini aynı anda kesmedim. Bir denemek istedim. Ama siz dörde de katlayıp direkt iki yakayı aynı anda da kesebilirsiniz. İlk aldığım ölçüyü öncelikle kumaşımda kesiyorum. Ben biraz daha uzun yaptım kesin olsun diye. Daha sonra yakanızın kalınlığı ne kadar olsun istiyorsanız onun yaklaşık bir 2 katı kadar genişlik alıyorsunuz. Ben pıtı pıtı nokta bıraktım ve onları daha sonra birleştirdim dümdüz olması için. Şimdi işaretlediğim yerse ikinci aldığımız ölçü, yani yakanın ucunun nereye gelmesini istiyorsak orayı bu sefer tamı tamına işaretlemeniz gerekiyor. Sadece 1 santim pay bırakın. Daha sonra bu işaretlediğim yerin kalınlığını 1 santim daha uzatmam gerekiyor. Cetvelimi çapraz bir şekilde koyarak birazcık o çizgiyi normalleştiriyorum. Yani hafif bir çatı çiziyorum gibi düşünebilirsiniz. Diğer çizgiye karıştırmak için cetvelimi çapraz koyuyorum ve çiziyorum. Sanırım anlatabildim. Ve bu çatının tam arasından 3 santim işaretliyorum. Alta doğru da 3 santim işaretliyorum. Daha sonra işaretlediğim yerleri birleştirerek orada minik bir üçgen oluşturuyorum. Daha sonra çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bu parçamı iğneleyerek denedim ve oldu. Onun için aynısından bir tane daha kestim. Şimdi bunları açıyorum ve yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Üst kısımlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Tersine doğru katlıyorum ve bütün bir kenarı kapatacağım. Kenarların üst üste binmesine dikkat ediyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Üçgenlerimin köşe kısımlarına çıt atıyorum ki ters çevirdiğimde orada bir potluk oluşmasın. Şimdi bunu güzelce düzüne çeviriyorum. Makasla minik üçgenlerimin olduğu kısma iyice giriyorum ki düzgünce çevrilsin.
Bunu da güzelce ütüledikten sonra artık ceketimizle birleşmeye hazır oldu. Tam bu dikiş yerini arka yakamın ortasına hizalıyorum ve yerleştiriyorum. Yaka parçamın kat yerini buraya iğneliyorum. Bunu unutmayın. Daha sonra iğneleye iğneleye ön tarafa doğru getiriyorum iki taraftan da. Yani aslında bütün bir açık olan kısma bu parçayı iğnelemiş olacağım. Parmağımla gösterdiğim yerlerden yani bütün kenarlardan dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu dikiş kısmı içeride gizlenecek kadar yakamı katlıyorum dışarıya doğru. Hiçbir yerden görünmemesine dikkat edin. Ve minik minik birkaç yerden iğneliyorum. Yakanın bu katladığım kısmını elimde terleyerek cekete sabitliyorum ki sürekli açılıp durmasın. Ama dikişiniz mutlaka dışarıdan görünmesin. Böylece yakam hazır oldu. Şimdi sıra geldi duble kollara. Ceketimin kolu nerede olsun istiyorsam ondan bir tık daha kısa olacak şekilde iğneyle işaretledim ve fazlalık kısımları kesiyorum. Daha sonra bu fazlalık kısımları ortadan ikiye katlıyorum. Dikişi içeride kalacak şekilde. Ve bunları kol uçlarıma geçiriyorum. Dikişlerini denk getirerek etrafından dikeceğim. Bunu kolu kısa kesip daha sonradan ayrı parçalar halinde de hazırlayabilirsiniz ama bence böyle yapmak daha kolay. Kollarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu haliyle sanki bir sweatshirt manşeti gibi oldu gördüğünüz gibi. Ama bunu yarısına kadar dışarıya katladığımızda temiz bir duble kol oluyor. Bu arada buna duble kol deniyor mu bilmiyorum ama duble paçanın kolda kullanılmış hali olduğu için öyle söylüyorum ben. Eğer doğrusunu biliyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve yakaya yaptığım gibi elimle minicik kenarından tutturacağım. Böylece sürekli katlı kalacak. Alt kısmını da içeriye katlayarak dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Son dokunuşumu yaptıktan sonra ceketim hazır oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için gerçekten çok önemli. Çünkü bir şeyler dikmem ve bunun videosunu sizinle paylaşmak için bana motivasyon oluyor. Ayrıca yorumlarınızı da eksik etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın.